Piyasalarda herhangi bir pozisyona girdiğimizde kazanma şansımız %50 olduğu söylenir. Yani %50 kaybederiz, %50 kazanırız. Bu laf tamamıyla çöp arkadaşlar. Örneğin yazı tura attığımızda kabul ediyorum şansımız %50. Çünkü yazı gelme olasılığı da %50, tura gelme olasılığı da %50. Çünkü paranın iki yüzü de aynı, eşit. Ancak siz piyasaya girdiğinizde zarar stopu olarak 1 liraya koyup da kar olarak 2 lirayı hedefliyorsanız sizin burada kazanma olasılığınız neredeyse 3'te 1'e iniyor. Çünkü piyasanın 1 oynaması 2 oynamasından daha kolay. Onun için sizin şansınız burada %50-50'den de aşağı düşüyor. Yani ortalama olarak 1'e 2 oynuyorsak normal şartlarda kazanma şansımız %30 ile 40 arasında oluyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Fiyatın 10 liradan 11 liraya gitmesi daha mı kolay? Veya fiyatın 10 liradan 13 liraya 14 liraya gitmesi daha mı kolay? Tabii ki 11 liraya gitmesi kolay. Veya şöyle düşünelim. 10 liradan girdik 9 liraya stop koyduk. 12 liraya da kar koyduk. Yani 1'e 2. Fiyat şimdi 12'ye gitmesi daha mı kolay? Yoksa 9'a düşmesi mi daha kolay? Tabii ki 9'a düşmesi kolay. Onun için bizim şansımız burada %50-50'den çok daha aşağılarda. Ancak piyasada işlem yapmanın en büyük avantajı piyasanın hiçbir aklının olmayışı. Siz piyasada 1 liraya riske atıp 2 liraya tabii ki oynayabilirsiniz ancak bunu sadece ve sadece trend takip ederek yapmamız lazım. Çünkü trend o piyasadaki insanların korku ve umutlarını gösteren bir analiz yöntemi. Şunu açıkça söylemem gerekiyor ki bizlerin piyasadaki kazançları da insanların korku ve umutları üzerine kurulmuş bir oyun. Biz bu oyundan para kazanıyoruz. İnsanlar ne kadar çok umut ederse veya ne kadar çok korkarsa fiyatların artışı ve düşüşü o şekilde şiddetleniyor. Yani şöyle baktığınızda zaten piyasalara hani bir anda böyle uçup gidiyor veya bir anda böyle göçüp gidiyor. İşte bizim burada traderlar olarak biz burada işleme girip biz buradan para kazanan bir oyun içerisinde oluyoruz biz de. Biz piyasadan en azından bir koyup 2 alma umudu besleyeceksek kendimize mutlaka ve mutlaka trend yönünde işleme girmemiz lazım. Peki biz bu trendi tam anlamıyla nasıl saptayacağız? Nasıl analiz edeceğiz? Nasıl farkına varacağız? Hemen hiç durmadan grafiğimize geçelim. Görelim. İlk önce trendi nasıl analiz ediyoruz? Eğer yükselen bir trend varsa yükselen tepeler veya yükselen diplerle devam eder. Ya düşen bir trend varsa düşen tepeler ve düşen dipler. Örneğin şöyle gösterecek olursak yükselen bir trendde yükselen tepeler bir öncekinin hep üstünde ve yükselen dipler hep bir öncekinin üstünde. Düşen trendde ise en basitinden trendi düşen tepeler aşağı doğru bir öncekinden daha düşük ve düşen dipler. Bu dip bir öncekinin daha altında. Bu dip bir öncekinin daha altında düşen dipler. Peki şurada bakacak olursak Euro dolar paritesinde tepe düşüyor dip. Tepe dip. Tepe yani bir düşüş trendi içindeyiz. Burada ne yapılır? Sadece ve sadece satış yapılır. Ama buradan sonra şu dipten sonra şu düşüşten sonra tepe, dip, tepe, dip ve tepe. Bakıyoruz buradaki tepe buranın üstünde ve buradaki dip de bir öncekinin üstünde. Yani acaba şimdi bu piyasa döndü mü? Yani düşüş trendinden yükseliş trendine mi geçti? Yoksa düşüş trendi devam mı edecek? Biz bunu nasıl analiz edeceğiz? Zaten yeni başlayan traderların en çok takıldığı konu bu. Biz bunu nasıl tamamıyla tanımlayacağız ona bir bakalım. Biz ilk başta hangi tür bir trader'ız onu belirleyeceğiz. Şimdi kısa vadeli mi, orta vadeli mi veya uzun vadeli bir trader mıyız? Hemen bir hareketli ortalamalarımızı biz koyalım. Çünkü trendi en iyi belirleyeceğimiz, bize en iyi şekilde tanımlayacak şey hareketli ortalamalarımız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar kısa vadeli 20 günlük şöyle 20 günlük hareketli ortalamamız bizim kısa vadeli işlemler. 100 günlük şöyle günlük MA diyelim. Orta vadeli işlemler, orta vadeli trader alım satım
200 günlük hareketli ortalamalarda uzun vadeli traderlar için işlemlere girip çıktıkları periyotlar. Yani 20 gün kısa vadeli, 100 gün orta vade ve 200 günlük hareketli ortalamalarımız bizim uzun vadede kullanacağımız hareketli ortalamalar. Bunu silelim. Evet, şimdi koyalım. İlk önce şunu bir mavi yapalım. Buraya 20 günlük basit hareketli ortalamamızı koyalım. Daha sonra tekrar bunu 100 günlük hareketli ortalamamız ve bir tane de bunu da kırmızı değil siyah yapalım. 200 günlük hareketli ortalamalarımızı kullanalım. Ve piyasayı şöyle geriden baktığımızda piyasaya trendi en iyi şekilde belirleyeceğimiz şey arkadaşlar burada hareketli ortalamalarımızın aynı frekansta aynı yönü işaret etmesi bize. Bakın şimdi burada kısa dönemde hani demin grafikte gördüğümüz işte burada tepe dip tepe dip tepe dip böyle gidiyor ve hareketli ortalama artık yukarıya dönmeye başladı. Ancak hem orta vadeli alım satımcılar burada hem de uzun vadeli alım satımcılar daha henüz gelmedi bu piyasaya. Daha bu piyasayı almadı. Bu piyasa hala şu anda aşağıya gösteriyor. Onun için buradaki çıkış bizi işte yanıltabilir. İlk başlarda başlayan arkadaşlar işte bunu gördükten sonra traderlar hemen diyor ki işte trend dönüyor. İşte dipler bir üstte, bir önceki dip altta gerçekleşiyor. Bir önceki dip üstte gerçekleşiyor. İşte tepeler burada görüldüğü gibi üstte gerçekleşmeye başlıyor diye hemen alıma giriyorlar ama bu yanlış. Daha henüz burada bizim ortalamalarımız henüz daha aynı frekansı göstermiyorlar bize. Burada tekrar şu bölgede yine aşağı doğru göstermeye başladı. Kısa vade, orta vade de aşağı gösteriyor ve uzun vade de aşağı gösteriyor. Demek ki bu bölgeler artık satış bölgeleri devam ediyor. Satış devam ediyor. Burada gene kısa vade yani bizim kısa vadeli hareketli ortalamamız tekrar yükseliş trendini gösteriyor. Ancak gene dediğim gibi orta vade ve uzun vadeli trendimiz hala bize aşağı gösteriyor. Yani bu piyasa hala şu anda bir yerlerden aşağı kırılabilir. Burada da zaten biz uyanık olacağız. Piyasayı koklayacağız. Burada zaten şu dibi geçtikten sonra burası tekrar bizim zaten kısa vadeli hareketli ortalamalarımız da aşağı dönüyor. Orta vadede ve uzun vadede aşağı dönüyor. O zaman şu bölgeden aşağısı gene satış için bize fırsat verebilir. Devam edelim bu ekrana şöyle. Burada gene alım veriyor ama baktığımızda gene orta vade hep aşağıyı gösteriyor. Yalnız şurada orta vade yönü, hareketli ortalamalarımızın yönü yukarıyı gösterir gibi oluyor. Yataya geliyor ama gene göstermiyor. Ama şu bölgeyi gösteriyor. Bu bölge zaten herhalde Euro dolarda Brexit bölgesiydi. Onun için devam edelim biz böyle. Bu bölgeden sonra şurada kısa vadeli zaten bizim ortalamamız 20 günlük ortalamamız gene trendin yukarı döndüğünü gösteriyor. Yalnız burada farklı bir şey oluyor. İşte orta vade kırmızıyla orta vade bizim yine yukarıyı gösteriyor ve artık şu bölgede tam şu bölgede bizim tekrar sileyim. Uzun vademiz de şöyle çizeyim hatta size. Nereyi gösteriyor? Artık o da yukarı göstermeye başlıyor. Ve hepsi aynı frekansa giriyor şu bölgeden sonra. Neden? Burada şöyle görüldüğü gibi işte orta vade üste geçiyor. İşte uzun vade altında ve şu bölgede de artık kısa vadede yükseliş trendinin başladığını gösteriyor. Biz gene bu piyasaya artık yaklaşmamız gerekiyor. Gene şuralarda gördüğünüz gibi tekrar kısa vade trendimiz burada aşağı dönüyor ama şu bölgede artık tekrar yukarı gösteriyor ve burada zaten yine Euro dolar gene yukarı çıkmaya başlıyor. Euro dolar şu anda bu şekilde devam ediyor. Başka bir parite yapalım. Hemen aynı şablonumuzun üstüne ne yapalım? Hemen S&P 500 endeks.
Endekslere şöyle baktığımızda hemen, yani Amerikan S&P 500 şu bölge yeni bir düşüş trendinde, daha sonra hızlı hareketli ortalamalarımız yükselmeye başlıyor ve onu şu bölgede orta vadeli traderlar da gelmeye başlıyor yavaş yavaş bu piyasaya. Ve en sonda işte uzun vadeli, zaten uzun vade şu bölgeden bize alım vermeye başlamış. Çünkü dikkat edersek şu bölge şöyle çizdiğimizde şu uzun vadeli hareketli ortalamamız, yani 200 günlük hareketli ortalamamız burada yukarıya artık göstermeye başlamış. Zaten daha önceden 100 günlük ve 20 günlükte gösteriyor. Yani bu piyasa şu bölgeden sonra yükselişe geçebilir. Biz bu piyasaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu piyasaya yanaşmamız gerekiyor. Gene burada olduğu gibi zaten şu bölgeden sonra artık gene bir düzeltme geldikten sonra bu piyasa devam ediyor. Ta ki burası pandemi dönemine kadar sürüyor. Temizleyelim ve devam edelim. Şimdi bu piyasa satılır mı, alınır mı? Katiyen alınmaz. Devam ediyoruz. Ne zaman bizim hareketli ortalamalarımız aynı frekansa girdiği zaman tekrar piyasaya girmek zorundayız ki o piyasa artık yükseliyordur. Hiçbir piyasayı, trend takip eden traderlar hiçbir piyasayı ne dipten yakalayabilir ne de tepeden satabilir arkadaşlar. Bunu kafanıza koyun mutlaka. Tekrar devam edelim piyasaya. Bu piyasaya artık buradan yavaş yavaş yanaşmamız gerekiyor. Zaten şurada 200 günlük hareketli ortalamamız, yani uzun vadeli hareketli ortalamamız üste doğru dönmeye başlıyor. 20 günlük kısa vadeli mavi çizgimiz, burası 20 gündü. O da üste doğru dönüyor. Şöyle gösterecek olursam sadece ve sadece orta vade kalıyor. O da şu bölgede artık hepsi aynı frekansa girmiş bulunuyor. Biz bu piyasaya artık yavaş yavaş ilk çekilmede buralarda girip devam edebiliriz. Şöyle başka bir piyasaya hemen bir örnek yapalım. Brent yapalım, petrol. Bu bayağı çalkantılı geçmiş ama zaten burada trend aşağı. Ama şu bölge gene, şu bölgede işte 200 günlük uzun vadeli trendimiz yavaş yavaş yukarı dönüyor gibi. Kısa vademiz dönmüş, mavi 20. Şöyle işaretleyelim. 200 günlük hareketli ortalamamız ve kırmızıda orta vadeli 100 günlük hareketli ortalamamız. Hepsi bir frekansa girmesini bekleyeceğiz ki trendi saptayalım. Yani trendin gücünü ölçelim. Bakıyoruz tekrar. Tekrar düşüş trendi devam ediyor. Devam ediyor. Zaten burada da hepsi aynı frekansa giriyorlar artık. Zaten şuradan girmiş bulunuyor. Hepsi aşağı doğru bakıyor. Bu da aşağı bakıyor ve bu da. Bütün hareketli ortalamalar aşağı bakıyor. Bu piyasada zaten buradan devam ediyor düşmeye. Şimdi devam ediyoruz böyle. Hala düşüyor. Hiçbir hareket yok ama şuralarda artık yavaş yavaş sanırım, evet. Sadece 200 günlük dönmede aynı yönü göstermiyor bize. Yani şöyle gösterecek olursak hepsi yukarıyı göstermesi gerekiyor ama şu anda göstermiyor. Devam ediyorum. Evet, burada artık bu piyasa şurada zaten 20 günlük yukarı gösteriyor. Orta vadeli 100 günlük ve 200 günlük de yukarı gösteriyor. Yani bu piyasaya artık yanaşacağız yavaş yavaş. Bu piyasa, yani şimdi orayı görmeyelim çünkü ne derler, yatırım tavsiyesi yapmıyoruz. Herkes kendi kararlarını, benim kanalımda burada herkes kendi kararlarını kendi veriyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olur sizin için. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok dikkat edin. Umarım olasılık ve şanslar hep sizin yanınızda olur. Bay bay.